Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel, lezzetli ve doyurucu bir kahvaltıya ne dersiniz? Varım derseniz gelin bu yumurtalı patatesli tavayı birlikte yapalım. Eğer patates ve yumurtanız varsa evdeki bulunan bütün malzemelerle yapabilirsiniz. Bunu tarifte sizlere detaylı olarak anlatacağım. Videomu izlerken kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum kısmına düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet, şimdi tarifimize geçelim. Evet, malzemelerimiz patates böyle ince ince kesilmiş olması lazım çabuk kızarması için. Ve yeşil soğan, sıvı yağ, maydanoz. Burada kaşarım var. Tuz, karabiber, kırmızı biber. Bu kadar. Ve az kalsın unutuyordum, tabii ki yumurta. İlk önce yumurtalarımızı bir kaba kırıyoruz. Bu tarifin ham maddesi yumurta ve patates. Bunun ikisi bulunduğu zaman farklı bir şekilde bu tarifi yapabilirsiniz. Ama burada şimdi bir usulünü size anlatacağım. Ve burada baharatları içine atıyorum yumurtaların ve yumurtalarımı önce çırpıyorum. Yumurtalarım çırpıldıktan sonra yeşil soğanımı kesiyorum. Yeşil soğan yerine kuru soğan da kullanabilirsiniz. Fakat soğan tercih etmeyenler de var. Bazen ben mesela özellikle kızıma bu tarifi soğansız yapıyorum. Öyle daha çok seviyor. Ve soğanı da içine alıyorum. Daha sonra maydanoz. Maydanoz bence de çok yakışıyor ama maydanozu da sevmeyenler var. O zaman yani soğansız ve maydanozsuz da yapabilirsiniz aslında. Ama tabii ki zenginlik katıyor. Bazen de dereotlu yapıyorum. Ama bugün maydanozlu yapıyorum. Ve içine kaşar peyniri. Şimdi kaşar peyniri yerine beyaz peyniri de kullanıyorum bazen. Öyle de çok güzel oluyor. Ama o zaman tuz oranına dikkat edeceksiniz. Şimdi tavama yağı döküyorum. Ve patatesleri kızartmak için diziyorum. Biraz daha önceden yağı ısıttım. Yoksa patatesler çok yağ çeker. Bu tarifte yapışmayan bir tava kullanırsanız patatesleriniz kızarırken yapışmaz. Ben burada teflon tava kullandım. Ve önce bir tarafını kızartıyorum. Biraz sürüyor tabii ki. Bir tarafı kızarınca çeviriyorum patateslerimi. Ve diğer tarafını da kızartıyorum. Şimdi böyle gördüğünüz gibi rengi bayağı kızardı. Bu tarifi ben kendim için yapıyorum ve ben çok kızarmış seviyorum patatesleri. Yani böyle cips gibi olacak biraz. Siz isterseniz daha az kızartabilirsiniz tabii ki. İstediğim kızarmış kıvama gelince üzerine karışımı döküyorum. Ve şimdi çok önemli. Önce hararetli bir ateşte patatesleri kızarttım ama şimdi ocağımı kısıyorum. Çünkü patateslerim zaten kızarmış ve çok fazla kızarmayacak artık. Ve kısık ateşte devam ediyorum. Bütün karışımı da böyle üzerine yayıyorum. Ve şimdi kapağını kapatıp birkaç dakika pişmesini bekliyorum. Ve ne kadar tam olarak zamanı tutmadım ama böyle bu kıvama gelince aslında bitmiş demektir. Aslında bu tarif böyle bitmiş oluyor. Bazıları böyle üstü yumuşak çok seviyor. Ama ben pek sevmediğim için şimdi çevireceğim tarifimi. O yüzden biraz omlet gibi olacak. Mesela eşim böyle üstü yumuşak çok seviyor. Onunkini çevirmiyorum. Bu tarif benim için olduğu için böyle çevirdim. İşte gördüğünüz gibi benim patateslerim biraz fazla kızarmış ama ben aynen böyle seviyorum. Siz daha az kızartın tabii ki. Ve altı da kızarana kadar bekliyorum böyle. Yine biraz hafif kısık ateşte. Ve bu da bitmişse tekrar istersem çevirebilirim veya tabağıma alabilirim. Ve diğer tarafı da böyle gözüküyor. Altı çıtır, üstü biraz hafif yumuşak oluyor. Aynen böyle yaparsanız. Evet, şimdi keselim. Gerçekten çok doyurucu bir tarif. Genelde bunu yediğim zaman ekmek yanına yemiyorum. Çünkü içinde çok yumurta var, patates var. Yani her şey var aslında. Karbonhidrat olsun, protein olsun. Bol peynir de var. Yanına sadece biraz yeşillik veya salata
tercih ediyorum ve çok güzel doyuruyor. Sadece sabah kahvaltısına değil, bence öğlen yemeğine veya akşam yemeğine de böyle hemen çabucak bir şey yapmak istiyorsanız çok uygun. Bugün bu tarifi yeşil soğan ve maydanozla yaptım ama bazen dereotuyla yapıyorum. Yeşil soğan olmuyor tamamen içinde ve bazen sadece maydanoz ve dereotu içine katıyorum ve bazen de ıspanakla yapıyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Yani çok alternatifi var bence. Sizin tamamen tercihinize bağlı. Evet, benden bugünlük bu kadar. Umarım tarifimi denersiniz ve bana da bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Ve bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.